Lobacı Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Uzun yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu ekranlara döndü. Döndüğü dizinin adı da Abi. Abinin de bir açılım var. Aile bir imtihandır. Hızlıca dizi hakkında ilk görüşlerini alayım. Diziyi izlemekte bir imtihan. 2,5 saat ya. 2,5 saatti gerçekten yani. Sonuna kadar gitmek zordu, bir de ara vermedi. Aynen. İlk bölümlerde hani seyirciyi kitleyelim, bağlayalım diye ara vermek istemiyorlar ama ne Hı. kadar doğru bilmiyorum. Ara Bir da tane vermedi. daha konması lazım. 2,5 saat ya. Millet altına işemiştir. Çok izlemek isteyen varsa yani. Yani İstanbul manzaraları göründüğü anda gitmişlerdir canım. Aynen. O çok uzundu. Diziyle ilgili ilk izlenimlerim, yani olmamış şeyler çok. Onu söylemem lazım. Kenan abim, dönmeyi gerçekten bu diziyle mi seçtin diyerek başlamak istiyorum ben önce. Çünkü o kadar arkası boş bir hikaye var ki, bir de yani boş ama hep tanıdığımız sahneler böyle. Her diziden bir sahneyi böyle kırpıp kendilerini uyarlamışlar. Bir de şey yazıyor böyle. Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır diyor. Abi, bu hikaye nasıl gerçek olabilir? Hangi hikayesi? Derhal cimerleyin, alsınlar toplasınlar bunları. Yani kimse diyorsun gerçek kahramanlar. Gerçek kahramanlar kimse, hepsini cimerlemek lazım. Böyle bir şey yok yani. Evet, o kısım bana da çok şey geldi, garip geldi. Uyarlanmıştır, esinlenilmiştir diyebilir belki ama bu hikaye bu haliyle herhalde gerçek olmasa gerek. Dizi basit, Türk filmi kıvamında bir konusu var. Yani aslında bakarsan Kenan İmirzalıoğlu'nun televizyona yaptığı işler de normalde basit işlerdi ama Hı hı. hani basitin anlatış şekli güzel olunca izletir insana. Hani herkes klasikleri sever. Ya Sonuçta. Ezel'de sonuçta bir Monte Cristo kontu hikayesi uyarlamasıydı ama çok güzeldi. Ya da Kabadayı da hani çok Hı böyle dallanıp budaklanmıştı daha sonra ama öncesinde aslında basit bir güçlüye karşı koyma hikayesi o da. hı. Hı. Yani bu da aslında biraz öyle. Basit bir hikaye var. Biraz Türk filmi kıvamında. Ama anlatım şeklini ben çok beğenmedim. Bir kere yavaştı. Birinci bölüm olmasına rağmen yavaştı. Normalde birinci bölümde çok hızlı olur, bazı şeyler pat 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 olur, böyle seyirci ekranı kitlersin falan. Ben şey oldum ya, böyle bir ara olsa da bir nefes alsak, yani bir şey olduk. Daraldık, Evet. yorulduk, sıkıldık oldum Yani yani. Hı. evet, çok çok hızlı ilerlemedi. Bazı sahneler kopuk. Yani kurgusu Hı. sanki sonradan yapılmış, bazı şeylerin değiştirmişler gibi geldi bana. Rütük'ten geçmeyen bazı şeyler olmuş gibi. Yani Rütük'ten mi geçmemiş, kanal yönetiminden mi geçmemiş ya da beğenmeyip çıkarmışlar mı bilmiyorum ama Aynen. biraz kırılmış yani dizi, çünkü kopuyor bir Hı yerde. hı. Hani bundan dolayı oldu diyor ama ondan dolayı olamaz öyle bir şey mesela. Ya bir de bu diziyi ilk tanıttıklarından sonra çok uzun zaman geçti. Muhtemelen bazı şeyleri bir durup şunları değiştirelim dedikleri yerler olmuş gibi. O halde arkadaşlar, birinci bölümü izlemediyseniz izleyip gelin. Çünkü birazdan çatır çutur spoiler vereceğiz. Eğer izlediyseniz veya çok da umurunuzda değilse spoiler, yorumumuza başlıyoruz. O zaman kısaca bir dizinin konusunu anlatalım. Yani basitçe anlatacağım. Çok Bir zor bir konusu yoktu yani zaten. Evet, bir zengin Yalı ailesi var. Hı hı. Bunların karanlık işleri var. Ailenin küçük oğlu diye evet, küçük oğlu tabii. Aynen. Babasına bir olay yaşıyor. Bu Hı hı. yaşadığı olaydan sonra babasına res çekiyor ve evi terk ediyor. Doktor Aynen. oluyor. Aileden ayrı İzmir'de hayatını devam ettiriyor. Bu Kenan İmirzalıoğlu. Hı hı. İkinci bir karakter var. O da mafyatik bir aile gibi bir şey kurmuş. O da aileye yanlamaya çalışıyor. Üçüncü bir aile var. O da parçalanmış. Zaten anne baba ölmüş. O da Aynen. avukat kızın ailesi. Onlar da bu ailenin limanında çalışıyorlarmış 25 yıl önce. Hı hı. Bir olay yaşıyorlar. Yaşanan olay da şu. Bu arada bu karakterimiz Afra Saraçoğlu. Başrol Evet, kızımız. başrol kızımız. O 25 yıl önce yaşanırken daha küçük Hı hı. çocuk. Hı hı. Ablası bu ailenin büyük oğluyla sevgili oluyor. Ama onu seven mahalleden, aynı zamanda fabrikada babasıyla birlikte çalışan, o çıraklık yapan çocuk da onu Hı seviyor. Ona yüz vermiyor. Arabası olan oğlana yüz veriyor. hı. Hı. Sonra işte böyle aralarında bir tatsız bir hadise yaşanıyor. Kız travma geçiriyor ve hala bunun etkilerini yaşıyor. Öyle bir karakter olmuş Afra Saraçoğlu'nun Hı ablası. hı. Abisi de Kenan İmirzalıoğlu'nun babasının yanında kalmış ama hani o da Hı pısırık hı. bir adam olmuş, beceriksiz bir adam olmuş. Diğer çırakçı olan çocuk da hapse girdikten sonra, ki Afra Saraçoğlu'nun Hı. babasının cinayeti onun üzerine yıkılıyor. Hapse girdikten Ve sonra yani gerçi çıkıyor. vesile de oluyor kendisi, neyse. Aynen, olayı başlatan, fitili ateşleyen o aslında. Hı. İşte zengin olmuş bir şekilde, büyük bir, o da böyle lojistik şirketi Karanlık işler. kurmuş. Aynen. Abisiyle yakınlaşmış, kendini tanıtmıyor.
Kendinin kim olduğunu bilmiyorlar. İsim değiştirmiş falan. Onunla ortaklık kurmaya çalışıyor. Silahlı böyle mafyatik bir tip. Bir de 2 tane kız var. Biri evleniyor bölümün sonunda. Diğeri de doktor olmak istiyor. Abisi gibi ayrılmak istiyor. Konu bu. Dizide 500 kişi falan var bu arada. Yani o kadar Evet. çok kişi var ki böyle şey oluyorsun. Ya abi niye bu kadar insan var diyorsun ama 2,5 saat dizi, yine aynı muhabbete geleceğiz ama Yani anca. bu sefer gerçekten çok gereksiz büyük çoğunluğu ya. Ya Anca. hiçbir amacı olmayan insanlar var dizide. Abi 2,5 saati anca yani. Bu kadar insanla çekiyorsun. Yapacak bir şey yok. Yani. Şimdi öncelikle benim ilk dikkatimi çeken açıkçası dizide ilgimi çeken şeyleri konuşmak istiyorum. Çünkü 2,5 saatte çok fazla boş şey oldu bana göre. Mahinur karakteri ilginç bir karakter olacakmış. Ama hikayesinde kırpılan şeyler var gibi, senin de belirttiğin gibi, yani böyle vazgeçilmiş ya da katta abi bu ekrana verilemez dedikleri şeyler olmuş gibi diye düşünüyorum. Çünkü hani yaşadığı travmayı tetikleyecek bir şey görmedik. Ben yani daha sert bir şey olması lazım böyle bir travma yaşanabilmesi için bir karakterde. 25 yıl öncesine gidiyoruz. Orada Hı. gençlikleri var işte. Bu çırak olan çocuk arabasına binerken görüyor kızı. Hı. Bundan sonrası yok. Sonra Aynen. çat diye bir sahne geliyor. Kızı köşeye sıkıştırıyor bir yerde, Hı. böyle terk edilmiş bir evin içine sokuyor. Diyor sen Berdan diyor mı Behran mı neyse o. Behram'dı galiba. Terk Hı. edilmiş bir evin içine sokuyor. Ondan sonra orada diyor sen diyor bir sürü şey yaptın. Ben diyor sana iyi gösterdim falan. Sen bana Hı. o zaman beni de seveceksin falan. Kıza böyle bir yelteniyor. Aynen. Kız kafasına vuruyor, bir şey yapıyor, bacağına bir şey vuruyor. Bacağına çivi saplayıp gidiyor Ha, yani, kız bayağı kız- güçlü çıkıyor oradan. Evet, kız oradan bayağı güçlü çıkıyor. Aynen. Kız çıkıyor oradan. Ondan sonra çocuk babasına gidiyor, diyor ki senin Hı. kızın diyor böyle böyle işte bir şeyler yaptı diyor, yaşamış diyor o çocuk da diyor. Hı. Adam deliriyor, böyle sapıtıyor, gidiyor patronun evini basıyor. Yani. Sonra da çocuk diyor ki o patronunun işte Hı. şu anki Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi diyor ki evet Hı. diyor ben diyor oluyor diyor, yaşadık bunları diyor. Şimdi Ha, biz orayı görmedik. aynen. Nasıl bir yaşanma bir şey oldu ya, nasıl bir Hani şey yaşandı bir bilmiyoruz orayı. Mesela çırak olan çocuk bunu nasıl Hı. öğrendi falan. Hani oraları bilmediğimiz için Aynen. sanırım orada bir kesiklik var. Çünkü kadın da çok ağır bir travma yaşamış. Yani 25 yıldır konuşmuyor falan hani. Aynen. Ve işte saçlarını kesiyor, krize giriyor falan bazı tetiklemeler yaşadığı zaman. Yani neden olduğu sadece o çocukla Hı. yaşadığı hadise ise Ya olacak şey değil onunla ya. değil yani, Bence güçlü çıktı çünkü oradan hani. kesmişler ya da sen şey dedin hani izlerken, ya herhalde sonraki bölümlerde gösterecekler Anlatacak. bizi bunu dedin ama yani bence birinci bölümde belirtilmesi gereken bir şeydi bu diye düşünüyorum ama Yani orayı anlatmadı. yani aynen. Yani daha önemli bir konuydu bence birinci bölümde olması gereken ama bilemiyorum. Neyse. Berdan'mış çocuk. Hapisten çıkınca Behram olmuş böyle. Evet, adını değiştiriyor, kimse tanımıyor. Yani Berdan'dan Behram'a, deminden şimdiye ya da işte neydi, Serap Hanım'ın muhteşem değişimi miydi? Onun gibi bir değişim yani. Geçmişini siliyor, kimse Hı, de tanımıyor. Yani düşün, evet. aile bunun üzerine yıkmış cinayeti. Hı. Hapse düşmüş. Hiç mi takip etmemiş ya bu aile bunu? Değil Bir mi? de aynen hani intikam almak istiyor bir de yani, ama neyden intikam almak istediği de belli değil. Hani abi sen zaten vesile oldun. Vesile Hani olmuş da cinayetin işlemedi sonuçta. Cinayet yıktılar üstüne. işte yani üstüne yıkıyorlar. Böyle tam bağlam yok. Bilemedim Yok. ben. Yok Çok yani şey boş yok. boş yani, arası boş. Yani bence boş olan Hı. kısım bu adamın bir anda Monte Cristo kontu gibi Ha, bambaşka biri aynen. olarak herkesin Aynen. hayatına girmiş olması. Sevdiği kadının hani sevdi Hı. ama böyle ters bir hareket yaptığı, güya sevdiği diyelim ya da takıntılı Aynen. olduğu demek daha doğru olur. Kardeşine, kız kardeşine yardımcı oluyor. Hı. Abi gibi davranıyor ona. Çağla'yı da böyle içeride dizisi gibi seni Aynen içeri ya, sokacağız. aynısı. Ama tabii İçeride şimdi misin evlat? öyle demeyecek ama şöyle diyecek. Bacım şimdi içeride misin diyecek. Ben halayı çok sevdim. Hala NPC. Ben yani halayı çok sevdim. Hala 2 kere konuşuyor. İkisinde de şov yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'na Doğan karakterinin adı. Doğan Aha. diyor sen diyor bizim diyor kaderimizi değiştirecek kişisin bu ailede diyor. Yani bu arada yalıda oturuyorlar. Aynen. Yani herhalde Doğan bunları tekrar fakir fukara yapacak yani herhalde kaderini Herhalde. değiştirmek derken. Sonda işte babası yaralanıyor, Doğan işte ameliyatta kurtarıyor babasını son sahnede. Orada Hı da hı. şeyden çıkıyor işte ameliyathaneden kurtardık Aynen. falan diyor. Orada da diyor ki bu yaşta diyor kardeş acısı çekmedim diyor sayende diyor. Ya ablacım 100 yaşındasınız yani ne bu yaşta kardeş acısı çekmedim ne demek ya? Hakikaten ya.
Ya iki kere konuşuyor böyle özlü sezli güya söyleyecek. Aynen. Hani otorite figürü komedi. Ya bu arada hani bilen varsa, doktor izleyicimiz varsa, hiç sanmıyorum, adamların vakti doldur yani, niye bir izlesinler böyle böyle bir dizi yorumunu, ama doktor arkadaşımız varsa abi böyle şak diye ben ameliyata giriyorum denebiliyor mu? Deniyorsa şak diye eline neşteri alıp operasyona başlanabiliyor mu ya? Benim bildiğim kadarıyla sorumluluk kimdeyse ona patlar o iş yani. Yani cidden bilmediğim bir konu, söyle bir şey demeyeceğim. Amerikan filmlerinde de Aynen. oluyordu. Biraz oraya özenmişler diye Gibi gibi. düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir şey olabiliyor mu bilmiyorum. Saçma sahne dersen çok var. Adam işte İzmir'de yaşıyor. Hı İzmir'deki hı. evinden böyle çıktığını görüyoruz. Deniz kenarında böyle Aynen. müstakil bir evi var. Böyle üzülerek çıkıyor falan, bakıyor uzun uzun. Ama biz onu anlamıyoruz ya. Hani anlamadık onu yani daha. Bir de çıkarken şey diyor, biriyle konuşuyor. Abi diyor, gecikirsem ne yapacağını biliyorsun dedi böyle. O da, Ya ne orada da bir yapacağını biliyorsun ya gönderme da var. sen ne yapacağını biliyorsun mu? Onun gibi bir şey dedi ama nedenini Yani de bilmiyoruz. Hiçbir şey onu da anlamadık bilmiyoruz. yani. Aynen. Yani bir şey anlamamızı bekliyor dizi ama anlamıyoruz. Ondan sonra havalimanına geliyor. Adamı alıyorlar. Rolls Royce'da mı, Bentley'de mi, neyse alıyorlar Hı onunla. hı. Fikirtepe'nin ara sokaklarına götürüyor. Bir anda Fikirtepe Gettosu'na dalıyoruz falan böyle. Aynen Fikirtepe gettosuna dalıyoruz. Orada işte bu Behram'ın adamları bunların önünü Ha, kesiyor. Orada Kenan İmirzalıoğlu düşük belli kot aynen. pantolonu ve spor montuyla, spor ayakkabılarıyla bu adamları dövüyor. Ya abim bu arada genç görünmek için çok uğraşıyor. Bir de deli gibi filtre uygulamışlar suratına. Hani Ya kim onu bilmiyorum. milyoner olmak Filtreyi ister anlamadım miydi? ama Neydi? Orada baktığın adamla burada gördüğün surat aynı surat değil yani, onu söyleyeyim. filtreyi anlamadım ama yani çok çalışmış, işte vücut bayağı yapmış falan, onu da O gösterdi bir canım, bu sahnede. yaştaki bir adam için müthiş görünüyor. Onları yapmış ama evet Hı. yani 42-43 yaşında Hı. birini oynuyor anladığım kadarıyla. Gibi Çünkü gibi, 17 evet. yaşındaydım Hı dedi. hı. 25 yıl dedi. O zaman 43, 42, 43 yaşındasın. Abisi de 45-46 yaşında birini Aynen. oynuyor. Pek öyle görünmüyorlar açıkçası. Ya, Dizinin başka şeylerinden biri, sen demiştin işte. Dizide karakterler uçuyor İstanbul'un içinde oradan ya oraya. inanılmaz. Mesela Fikirtepe'den götürdükleri otel muhtemelen Zekeriyaköy'de. Evet, Fikirtepe'den Zekeriyaköy'den çıkıyor, Zekeriyaköy'e gidiyor. Aynen. Zekeriya köyden çıkıp adam Arnavutköy'e gidiyor, evin önüne. Evin önünden kızı alıyor. Aldığı kızla, melek kız kardeşini alıyor işte. Ya da işte onunla mı görüşüyor, ne oluyor bilmiyorum. Kapının önüne bir görüşüyorlar. Sonra gidiyor Anadolu Kavağı'na gidiyorlar. Anadolu Kavağı'ndan tekrar Arnavutköy'e geliyorlar falan ve Anadolu bunlar Kavağı'ndan taksiyle Arnavutköy'e geliyorlar. Böyle bir gün içerisinde oluyor bunların hepsi. ve kadın sabah, işte sabah gördük annesini şey Hı, yapıyor, bahçesinde, yalının bahçesinde ekmek yapıyor şeyde, hı, tandırda. hı, Akşam bunlar gidiyorlar işte hı, Anadolu Kavağı'nda rakı içiyorlar hı, falan, aynen. eğleniyorlar, şudur budur olaylar molaylar bir şeyler. Sonra taksiye atlayıp geliyorlar Hı hı. kız kardeşiyle. Kadın yine ekmek yapıyor. Aynen. Hani saat kaç abi? Yeter artık, kaç kişiye ekmek Hayır, yapıyorsun hayır, be kadın. saat kaç yani? Bunlar eğlendiler. 6'da eğlenmeye başladılar. 7.30'da bitti. Aynen. 8'de döndüler Aha. mi? Akşam yemeğine mi yetişti? İşte. Bir de kızı bıraktıktan sonra ben gidiyorum ya tamam falan deyip yürümeye başladı ya, artistlenip aile. Hı hı hı. Hı. Oradan da depar atıp evin arka Şey, kapısından annesi. dolandım geldim. Annesi mi artık Annesi. neyse. Depar atıp geliyor kadın. Aynen, annesi deparla geliyor. Flash misin be bacım ya? Yani onlara artık takılmıyorum. Yani şey, mesela ilk sahne avukat kız şeyden, Kadıköy'den koşmaya başlıyor. Aynen. Oradan Boğa'nın oraya doğru iniyor şeyden. Süreyya'nın oradan. Oradan da kızın eve girdiği yerler bu meşhur bit pazarının olduğu taraf. Koşarak Fikirtepe'ye geliyor. Hı hı. Oradan Sahtekarlar dizisinin çekildiği sokaklara geliyor yanılmıyorsam. Aynen. Oradan da ne yapıyor? Kadını İşte o kurtarıyor. bit pazarı orada, işte oraya diyorum. Oraya Ha, gidiyor Kadıköy'den. tamam abi, oraya geliyor yani Hı. 4-5 kilometre koşuyor. Tabii tabii. Ondan sonra kadını kurtarıyor. Sonra polis geliyor. Sonra Aynen. Behram geliyor. Aynen. Konuşuyorlar, ediyorlar falan. Sonra bunu Hop. evine bırakıyorlar. Hı. Kadın ne diyor ki, sen kahvaltı etmemişsin. Dur sana kahvaltı hazırlayayım. Abi saat kaç ya? Abi bir de İstanbul'dasınız ya. girişte kız ne dedi, sen dikkat ettin mi? Duruşmaya Ne? gelmemek nedir dedi. Evet. Duruşma saat kaçtaymış abi sen? Duruşma Bir de 6.30'daymış sabah. bu yani tahminen Kartal Adliyesi'nden gelmiş olması gerekiyor. Bunu Valla da hesaba katmak Abi gerekiyor. Kadıköy'dü. Hadi Kadıköy'de adliye Evet. olduğunu varsayalım. Sonuçta diziyi Türkiye'ye yapıyorlar. İstanbul'a yapmıyorlar ama Kadıköy'den duruşmada çıktın. Fikirtepe'ye koşarak gittin.
Polisi çağırdın. Orada bir sürü işlemler oldu. Şu oldu, bu oldu. Neyse. 8 Adam kilometre geldi. falan bu arada yani koştu yer. Evine geldiler ve kahvaltı saati. İşte bu ya. Hani oradan oraya uçuyor insanlar dizide. Gerçekten uzun süredir bu kadar yol, zaman ve mekan kavramının kopuk olduğu bir dizi görmemiştim yani. İnanılmaz bir Yani kat. ben buna haksızlık etmeyeceğim bu diziye. Hepsinde Yani. böyle. Yok, Ama bu hayır, çok ben uçuk haksızlık ya. etmeyeceğim. Yok, gerçekten haksızlık etmeyeceğim. Hmm. Hepsinde böyle. Ben bu diziden böyle olmamasını beklerdim. Yani evet. Ya şimdi bir de diyorsun ya abi yıllardır böyle çok önemli dizilerde, önemli filmlerde oynamış bir oyuncum var. Yükselen bir kadın oyuncun var. Afra Saraçoğlu. Bir sürü de yan oyuncum var. Bir sürü yardımcı oyuncum var. İşte ne bileyim yani böyle bir hikaye anlatacaksın. Daha kaliteli olmasını hakikaten bekliyor insan ya. Yani bilmiyorum. Biz mi çok şey olduk artık bilemiyorum. Biz mi çok koptuk olaydan. Ya bu olmamış ya. Yani Türk dizisi hiç izlemedim de demem yani. Bir sürü Türk dizisi izledik ya. Biraz hayal kırıklığı oldu. İnsan daha fazlasını bekliyor ama yani Aynen. televizyondaki çoğu şeyden de çok farklı da değil ya. Aynı yola çıkıyor yine. Bir de şey vardı. Kamu spotu vardı, mahallenin muhtarları gibi. Silah Hı atmışlar, hı. kız vurulmuş. Aynen. Silah atıyorlar falan diyor. Sonra düğünde silah atıyorlar diyor. Ben diyor Aynen. işte demiyor da hani ameliyat ettim Aynen. kızı, geldim birini kurtardım, siz yine Aynen. silah atıyorsunuz da dönüyor. Orada da diyor kızıyor bunlara falan. Aynı kamu spotunu veriyor. Orada mahallenin Hı muhtarlarında da şarkıyla anlatırdı ya işte hı. Hı. şöyle Evet. yapmayın böyle yapmayın, onun gibi bir kısım da koymuşlar. Ama onun dışında herkesin Hı. elinde tüfekler, silahlar. Yani dizinin sonunda da ne oluyor? Abimiz kurtarıyor demiştik babasını. Polis geliyor. Karşım böyle bir şey bulduk. Sana aitmiş bu diye. Hayır, Gelip kızı alıyorlar. isminin baş harfi varmış. Senin bu Ben, diyorlar, alıyorlar. ben hatta Eşlerini. izlerken şey demiştim. Ya ulan bu nereden buldunuz bunu da bununla mı yaptınız? Ne alaka kızın? Oda gezip o neşteri bulup ondan sonra yaralamaya artık cinayete teşebbüsü uygulaman gerekiyor. Yani ciddi bir efor sarf edilmesi gerekiyor. İçindeki şeyler o kadar şey geliyor ki bana. Bağlamından kopuk. Hmm. O da olur. Yani damat var bir tane. Orada da kesmişler anladığım kadarıyla. Damat Aynen. herhalde kulübe gidiyor madde kullanmak için. Tabii kesilen çok şey var Değil mi? bence de. O da var. Evet. Madde kullanacak falan kulüpte. Kenan Hı-hı. Zorlu alıyor bunu, götürüyor falan. Aynen. Sonra bu krize giriyor, bir şeyler oluyor. Bıçak almaya gidiyor. Ondan sonra adam bıçaklanıyor falan işte. Ya işte çocuğun mesela madde kullanma muhabbetini görseydik çocuğun neden bıçak aldığını biraz tahmin edebilirdik. Faça atmaya çalışıyordur, bir şey oluyordur, kendisini dizginlemeye çalışacaktır falan diyebilirdik. Diyemiyoruz. Bu arada bir sürü şüpheli var. Kim bu arkadaşı Yani işte bıçakladığına dair bir uzayacak sürü o şüpheli var. herhalde. Aynen. Bilemiyorum. Kim olduğu belli değil. 4 tane şüphelimiz var. Sonra şey de ilginçti. Afra Saraçoğlu'nun elektrikler kesikken ısrarla tuvalet araması. Yani kapı kapı dolaşıyor evin içinde, arıyor falan. Işıklar yok. Abi Abi dön geri yani, Plot'u değil mi? Plot'u uygulatmak gerekiyor. NPC karakterimize işe görevi verildi. NPC karakterimiz de işemeye niyetlendi. Bu kadar. Ondan sonra Komutu Kenan verdik. Mirzalıoğlu geliyor. Evet. Kız Hı. diyor, bağırıyor, elinde kan, böyle bayağı kan olmuş Aynen. elleri. Buluyorlar babasını, Hı. Kenan İmirzalıoğlu'nun. Adamın üzerinde kan yok. Bir damla kan yok. Hastanede Hastanede foşur foşur kan var. kanı görüntü yönetmeni demiş ki lan demiş unuttuk bana göre hemen üstüne böyle serpiştirmiş kanı Şey sedyedeyken. olabilir mi? Ambulansta tekrar bıçaklanmış olabilir. Kesmişler. Yani ben anlamadım yani. İlk başta kalp krizi diye düşünüp sonra şey mi Yani yaptılar? ben adam bayıldı kalp krizi falan geçirdi sandım. Ama Afra Sinirine dikkat Saraçoğlu elinde etmemiştim. kanla çıkınca ben de Aynen. kan görmeyi bekliyordum. Sıfır kan. Ya evet benim aslında dizide de ekleyebileceğim pek de bir şey kalmadı. Yani tek diyebileceğim hayal kırıklığı. Ya benim diyebileceğim de diğer dizilerden farklı değil işte Türkiye'deki. Biraz farklı şeyler var. Rakı gördük, içiyorlar. Evet bu arada blurlu değildi. Bir ara blurlu değildi, evet, sanki. Aynen. Sonra blurlandı. Aynen. Kenan İmirzalıoğlu'nun elindeyken blurluydu. Kızlı erkekli halay sahnesi. Aynen. Halay değil de o böyle sirtakimsi böyle. İşte neyse. Diyor ki işte şeye çağırıyorlar, oyuna çağırıyorlar. Bekarlar Veda Kız Kutlayan kardeşini Erkekler. gönderiyor. Yani sen git diyor, ben diyor biraz şeyim diyor, kızı gönderiyor falan. Hani böyle liberal bir dizi. Öyle Yani enteresan bir böyle. şeyler yapmak istemişler ama böyle dizi öyle değil ki. Dizide Abi mafya var, silahlar var, her hmm, şey var. mafya, aşiret, bir sürü saçma sapan suç muhabbetini anlatırken mesaj veremezsin abi. Kusura bakmayın yani o geçmez o. Yani bence de pek olacağı yok bunun. Evet, bu uymamış yani. Yani uymamış değil de böyle oturmamış, duruyor. Havada duruyor yapmaya çalıştığı şey. Benim diziye puanım 3 ilk bölüme yani. 3 falan. Yani O da 4 Kenan en fazla. İmirzalıoğlu iyi oyunculuk sergiliyor.
gidiliyor. Onun dışında pek bir şey bulamadım yani. Ben dizide en beğendiğim oyuncuyu söyleyeyim. Behram karakterinin gençliğini oynayan. Gassal dizisindeki şarkıyı söyleyen çocuk değil mi o? Aynen o Aa, oynuyor. Yani bazı yerlerde böyle gözleriyle oynuyor. Sadece bakışıyla anlatıyor. tabii bence de. Bence de çok Aynen. iyi. Ama işte dizide şey yok. Kalıcılığı yok. Yani flashback sonra bitecek bir noktada o flashback yani. Nereye kadar flashback? Şahin Kendirici. Aynen. Çok beğendim. Çok iyi oynamış. Şeyde de Müslüm'de de fena oynamıyor. Orada da çocukluğunu oynuyordu Müslüm Doğru. Gürses değil mi? Doğru. Aynen. Orada da çok iyiydi. Burada da çok iyi. Bazı sahnelerde sadece o oynuyor. Mesela diğer ikiliye bakıyor böyle onları kıskanıyor şeyi. Aynen. O ikisi hiçbir şekilde kendilerinin birbirinin sevgili olduğunu anlatamazken konuşarak o böyle kıskanıp ezik kaldığını sadece bakışıyla anlatıyor. Çok iyiydi o. Aynen. Bir o, bir de Kenan İmirzalıoğlu. Doğru. O ikisi. Aynen. Yani o ikisinin hatırına ben Aynen. 4,5 işte veriyorum. Hı. 4 vereyim hadi. Abi düğündeki zurnacıyı kovun abi. Nereden Oy bulduysanız. inanılmaz. Yani affedersin oğlu zurnacılıktan mı buldunuz onu arkadaş? Bu nedir ya? Yani abi kafa şişti. Hayatımda Abi- bu kadar kötü bir zurna performansı duymadım. Yani ilk girişteki zurna performansını diyorsun değil mi? Yani düğüne Aynen. girişteki. Orada Tabii. çalamıyor ya çalamıyor. Yok. Yani çalamıyor şarkıyı. Eline birinin zurnayı vermişler. Çal demişler sanki öyle. Hayır, zurnadan ses çıkartabiliyor sadece herif. Aynen. Yani orada yok nota yok adam kafasına göre bir şeyler çalıyor. Aynen. O bir de yani dizinin müzikleri, saz soloları. Ya dizinin müziği yok ki. Dizide böyle arada saz solosu böyle dırdıng dıng 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 bir şey oluyor. Yani müzik yok ki dizide. Biri dıngırdatmış bir şeyler. Ay, onlar da biraz kulak tırmalıyor. Oralar da biraz kalmış, yapay. Evet, sonda müziğe de çaktıktan sonra Zaten herkese çaktık anasını satayım. Evet. Halaya çaktık, halaya da çaktık. Herkese Aynen. laf attık yani. Oo. Yani bizim nezdimizde bu diziyi izlemeye devam ederiz muhtemelen ama hani dizi devam eder mi o şüpheli ya. Bu dizi yapar illa. Yani İmirzalıoğlu gelmiş. Bir 13 bölümü ya da bir 8 bölüm anlaşması vardır. Ya biz Hande Erçel dizisi de kesin tutar bir 15 bölüm falan yapar diyorduk. 7'de mi ne gitti o 8'de mi ne? Yani. Aynen. Bir yeniden yapılanma kararı alıp gitti hemen. Aynen. Ya bunda da ikinci bölümü bir görmek lazım. Yani O şimdi dizi de 3'te ya Hande Erçel'in babası ben çıkıyorum demiş gitmiş herhalde herif yok oldu. son 2 bölümde yoktu orada. Yok oldu adam. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar buraya kadar biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere diyoruz. Bu ikinci bölümü de izlemek istiyorum ben. Muhtemelen umarım beni şaşırtır, yorumumu değiştirtirler. Yani ama bilemiyorum. Bu bölük pörçük, kesik kırpık konunun nereye gideceğini göreceğiz. Videomuza beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da bize destek olmayı ve sohbete ortak olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.